Oppenheimer, Christopher Nolan tarafından yönetilen bir biyografik drama. Adından da anlaşılacağı üzere İkinci Dünya Savaşı'nın hemen sonrasında Avrupa'da bir silahlanma yarışı ortaya çıkıyor. Nazilerin oluşturduğu tehditten ötürü bir karmaşa ortamı hakim ve burada da gerçek bir kişilik olan Oppenheimer'ın atom bombasının geliştirilmesindeki bir ekibin başına getirilmesini konu alıyor. Amerikan tarihi ve dünya tarihi için aslında önemli bir konu. Bu filmde American Prometheus adlı, yani Amerikalı Prometheus diyebileceğimiz gibi, ki mitolojik altyapısına baktığımızda Prometheus ateşi tanrılardan alıp insanlara getiriyordu ve bu filmde de aslında bakıldığı zaman şöyle bir alıntı yapalım. You gave them the power to destroy themselves. Yani onların kendilerini yok edebilecekleri gücü onlara verdin diyordu fragmanda. Konu aslında kitaba bağlı olmakla birlikte Oppenheimer'ın atom bombasını üretecek ekibin başına getirilmesiyle yaşadıklarını ortaya koyuyor. Tabii ki herkesin bildiği gibi bu atom bombasının patlatılmasına kadar giden bir süreç var. Sonucu herkes biliyor. Atom bombası geliştirildikten sonra atom bombası Japonya'nın iki büyük şehri Hiroşima ve Nagasaki'ye bırakılıyordu. Fakat işin ilginç tarafı, filmde Nolan kendine has bazı nüanslar vermiş ama yani diğer filmleri kadar olmasa da bu filmde bu nüansları görüyoruz. Gerçi filmin değerlendirmesine geçmeden önce şunu söyleyeyim. Christopher Nolan bu filmi birinci tekil kişi olarak tasarlamış ve yazmış. Dolayısıyla filmde izlediğiniz bazı sahneler subjektif, bazı sahneler objektif, ki siyah beyaz sahneler de var filmde. Siyah beyaz sahneler gerçekte olmuş, daha objektif kayıtlara geçmiş şeyleri ele alırken renkli sahneler Oppenheimer'ın gözünden, birinci tekil kişi gözünden algıladığımız sahneler oluyor. Burada da aslında baktığımızda Oppenheimer aslında bir gerçek bir kişilik olduğu için onunla da empati kurabilmemizi biraz sağlıyor diyebiliriz. Fakat bir taraftan da bazı noktalarda da Oppenheimer'ı tuttuğunu söyleyebiliriz bu filmin. Hemen oyunculardan bahsedelim kısaca. Çok fazla oyuncu var. Yani kadro zaten yıldızlar geçidi ama ben sadece 3 oyuncuyu, 3 başrol oyuncusunu sayarak geçiştireceğim. Oppenheimer'ı canlandıran aktörümüz Cillian Murphy, ki Christopher Nolan'la bu 6. ya da 7. film olması lazım. Ek olarak Emily Blunt ve Robert Downey Jr. yine Hollywood'da star power'ı, yıldız gücü çok olan ve bayağı popüler oyuncular, zaten bilinen oyuncular. Diğer kastan bahsetmeyecektim ama yani mesela Rami Malek var. Rami Malek Oscar'ı kazanmış mıydı? Aday mı gösterilmişti? Emin değilim. Aday gösterildiğinden eminim ama Oscar'ı kazanıp kazanmadığından emin değilim. Böyle bir oyuncu var mesela. Bu oyuncu filmde 5 dakika falan gözüküyor. Böyle önemli bir oyuncu bu filmde yer alabilmek için böyle küçük bir rolü kabul edebiliyor. Ve Matt Damon mesela, o da ünlü bir aktördür. Onun tabi rolü daha büyük bu filmde. Daha önce Interstellar'da çalışmıştı Nolan'la birlikte. Şöyle anlatıyor, diyor ki eşimin de tavsiyesiyle birlikte bir ara oyunculuğa ara vereceğimi, bir iş almayacağımı söylemiştim diyor. Sadece tek bir şart koşmuştum diyor. Christopher Nolan beni aramazsa bir proje için belli bir süre ara vereceğim demişti. Fakat Nolan Matt Damon'ı arayınca o da dayanamamış, bu filmde olmak istemiş tabii ki. Ki önemli bir role de sahip film içerisinde. Aslında filmde olumsuz noktalardan başlayayım. Zaten beğenip beğenmediğim sonunda bahsedeceğim. Olumsuz noktalardan başlayacak olursak, hani Christopher Nolan'dan beklediğimiz sihri bu filmde görebiliyor muyuz? Göremiyoruz. Ama filme şu açıdan bakıldığı zaman, bir biyografik yapım olduğunu ve bir kitap uyarlaması olduğunu düşündüğümüzde aslında film vermek istediği şeyi çok iyi veriyor. Fakat tarihi karakterleri ele aldığınızda bazen gerçekliklere dayanıyor olmanız gerekiyor ve bu gerçeklikleri çok fazla bükemiyorsunuz. Bu filmde de bununla karşılaşıyoruz. Dolayısıyla çok da serbest kalamamış Nolan, bir takım gerçekliklere bağlamak zorunda olduğu için. Bunun doğal sonuçlarından biri olarak da çok fazla epik sahne göremiyoruz. Sadece bir sahne var. Trinity test dediğimiz, atom bombasının test edildiği sahne en etkileyici sahnelerden biriydi ama sadece bir sahne vardı ve film ağır diyaloglara dayanan, çok fazla değil, 3 saatlik bir film olmasına rağmen ağır diyaloglara dayanan bir film, ki Nolan'ın bu sürü olarak en uzun filmi. Filmde bahsedeceğim bir konu Los Alamos'ta, yani bu bilim adamlarının toplandığı, atom bombasını geliştirdiği yerdeki yerel insanlardan hiç bahsediyor olmaması. Bu da eksik olarak sayabileceğim noktalardan bir tanesi. Genel olarak baktığımızda bu eksiklikler ne kadar filmin dışına çıkartıyor ve ne kadar filmi kötü yapıyor mu? Kesinlikle filmi kötü yapan unsurlar değil bunlar. Sadece bahsedilmiş olsalardı
çok daha etkili olabilirdi film. Seyirciyi 3 saat bir ekran karşısında tutuyor olup sıkmamak, yani gerçi sıkılanlar olmuştur. Sinema salonunda bayağı sıkılan kişileri görmüştüm ben. Ve bunu yaparken de, şimdi olumlu noktalara buradan geçelim. Bunu yaparken de sinemada bir teknolojiyi de geliştiriyor olması gerçekten takdire şayan, ki IMAX kameraları siyah beyaz olarak ilk kez görüyoruz bu filmle birlikte. Bu anlamda da sinema tarihi açısından önemli bir başarım diyebiliriz. Oyunculuklar kısmına dönecek olursak, başrolde filmi taşıyan Cillian Murphy çok 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 iyiydi. Yani mimiklerinden tutun, Oppenheimer tarihi bir karakter olduğu için açıp videolarını izleyebiliyorsunuz. Ben de mesela American Prometheus'u izlememe rağmen bir sürü video izledim, ki bu videoyu biraz geç çekiyor olmamın avantajlarından biri de şu oldu benim için: daha fazla veri ve daha fazla araştırma yapabilme fırsatı buldum Oppenheimer hakkında, ki gerçekten role bürünmüş diyebilirim Cillian Murphy. Onun dışında Strauss karakteri, Robert Downey'nin canlandırdığı karakter, bu filmde aslında bir çekişme var Oppenheimer'la bu karakter arasında ve bu karakterdeki bakıldığı zaman Cillian Murphy zannediyorum röportajlarından birine söylemişti. Amadeus filmi Mozart ve Salieri arasındaki bir rekabete dayanıyordu. Burada da benzer bir rekabet var ve Nolan da zaten bu filmi izlemeleri için önermiş aktörlere. Başka bir filmde etkili olan şey JFK diye bir film var. O da çok uzun bir filmdi. 3 saat civarı bir film diye hatırlıyorum. Bu da Oppenheimer'da benzer yapıda bir film. Dolayısıyla 3 saat çoğunluğu diyalogla geçen bir filme seyirciyi getirip izletebilmek çok büyük bir başarı. Çünkü şimdi de söylemek lazım, 100 milyar dolarlık bir bütçeyle, şu anda bu videoyu Eylül ayında çekiyorum, yaklaşık 1,5 ay içerisinde 850 milyar dolarlık bir hasılat çok çok iyi diyalog odaklı bir film için. Biyografik yapımlar arasında birinci veya ikinci sinema tarihi açısından şu anda. Bahsetmem gereken bazı noktalarda filmin birkaç sahne dışında hemen hemen dayandığı kitaptan esinlendiğini görüyoruz ve tarih olarak biraz daha gerçeğe uygun kalmaya çalıştığını söyleyebiliriz. Hatta Oppenheimer'ın torunu galiba yorum yapmış filmle alakalı. Şunu demiş: film beğendim. Sadece bir sahne, ki kitapta da geçiyor bu sahne American Prometheus'ta, Oppenheimer'ın bir elmaya zehir enjekte ettiği bir sahne var. Bunun olup olmadığı hakkında bu sahneyi çıkarırsak çok iyi olduğunu düşünüyorum gibi bir şey söylemiş Oppenheimer'ın torunu. Bu sahneyi de filmi izlediyseniz göreceksiniz ki gerçek olma ihtimali var ama şüpheli bir durum yani. Olabilir. Bir başka nokta, Oppenheimer-Strauss arasındaki rekabetin bu filme yansıtılış şekli aslında gerçekte de olduğu gibi. Amerikan Başkanı Truman'la Oppenheimer'ın birebir Beyaz Saray'da görüştüğü sahnede gerçekmiş ve hatta oradaki geçen diyaloğu birebir kullanmışlar filmde. Hatta Truman şunu demiş: "Don't ever bring that cry baby again here." Yani şu ağlayan çocuğu bir daha buraya getirmeyin gibilerinden bir şey söylemiş Oppenheimer'a. Çünkü Oppenheimer bombanın geliştirildikten sonraki sonuçlarından çok memnun değil. Filmde de birazcık bunu görüyoruz ki bazı sahneler demiştik subjektif, Oppenheimer'ın gözünden yaşadığımız sahneler var. Ki Oppenheimer gerçekte bu bombanın geliştirilmesinden dolayı hiçbir zaman özür dilememiş. Kendini bir nevi sorumlu tutuyor ama hiçbir zaman kamuya açık bir şekilde özür dilememiş bu durumdan dolayı. Daha sonra zaten başına gelenleri filmde de çok iyi bir şekilde görüyoruz. Filmin gerçekçilik yönünden bahsettik, bir de kurgusal, yani Oppenheimer ve Einstein'ın birbirini tanıdığı muhtemel fakat filmin sonunda da olan Einstein ile Oppenheimer arasında geçen konuşma mesela yüksek ihtimalle böyle bir konuşma geçmedi ve kurgusal bir şey. Bir de filmde bazen çok tek düze olduğu için bazı sahnelerde filmin heyecanını arttırmak amacıyla bazı şeyler de eklenmiş olduğunu söyleyebiliriz. Mesela bir sorgulama sahnesi var Oppenheimer'ın. Sorgulanırken karısı Oppenheimer'ı değişik şekilde görüyor orada. Bir hayal etme sahnesi var. Bunun böyle olduğuna dair bir şey okumadım ben. Filmde bazı şeyleri, yani sıkıcılığı, monotonluğu düşürmek amacıyla sürekli diyaloglara dayanan filmde bunun yapılmasını çok doğal karşılıyorum. Unutmadan söyleyeyim, Hans Zimmer bu filmde de Christopher Nolan'la çalışamadı. Dune'un ikinci filmi çekiliyordu aynı anda ve dolayısıyla o filmde birinci filminde bestecisiydi aslında. Skorunu yapan kişiydi Hans Zimmer. Dolayısıyla Nolan'ın bir önceki filmde Tenet'te çalışamamıştı ki çoğu filminde beraber çalışıyor Nolan'la birlikte Hans Zimmer.
Yani gerçekten müzik dehası bir insan. Bu filmde yok. Ludwig Göransson'ın Tenet'te birlikte çalışmasının olduğunda bu filmde de filmin müziklerini kendisi yapıyor. Fakat Hans Zimmer'da gördüğüm unutulmaz müzik performansını burada alamadığımı söylemeliyim. Ludwig Göransson da gerçekten iyi bir müzisyen, genç olmasına rağmen. Fakat bir Hans Zimmer olmadığını bence tekrar bu filmle birlikte gördük. Filmde beğendiğim noktalar oyunculuklara ek olarak şunlardan bahsetmek lazım. Film sinemayı bir adım öne taşıyor. Siyah beyaz IMAX kameraları Kodak geliştiriyor bu film için. Bunun dışında oyunculuklar çok güçlü demiştik. Başroller, yan roller Rami Malek işte. Rami Malek'e ek olarak atıyorum Casey Affleck bile var filmde, yani öyle söyleyeyim. Bayağı bir yıldızlar geçti kadro ve oyunculuklar çok çok iyi. Bunun dışında söyleyebileceğim, çok düz, aslında sıkıcı bir hikaye gibi gözükmesine rağmen filmin en beğendiğim noktası bazı etik soruları size sorduruyor olmasıydı. Mesela atom bombası neden atıldı? Atılması gerekli miydi? Orada çalışan bilim adamlarının yaşadıkları, bilim adamlarının gerçekten nasıl hissettiklerini bir nebze de olsa görebiliyoruz. Her ne kadar film bombanın Hiroşima ve Nagasaki'ye atılıp atılmadığını tam olarak bize göstermiyor olsa da bir iki tane sahnede bunu psikolojik olarak bize yansıtıyor. Filmin psikoloji unsuru bence çok güçlüydü ve filmi düz bir filmden ayıran noktalarda bunlardı. Bu psikolojik unsurları çok iyi yansıttığını düşünüyorum filmin. Temposu ilk yarı evet biraz yavaş gibiydi fakat sinemasında uyuyanları da görmüştüm ama beni çok o kadar sıkmadı. Çok fazla şey var ve bu çok fazla şeyi film sığdırılabilmiş diye düşünüyorum iyi bir şekilde. Tabii ki çok sık sinemaya gitmeyen veya altyazılı film izlemeyen bir kişiler için çok fazla diyalog olabilir. Yani çok diyalog odaklı film izleyemiyorum diyen bir kişi için pek tavsiye edeceğim bir film olmaz. Filmdeki cinsel sahneler de vardı birkaç tane ki Nolan ilk kez böyle açık sahneler kullanıyor kendi filminde. Yani diğer filmlerdeki gibi hikayenin önüne geçen bir şekilde verilmemiş. Oppenheimer karakteri biraz çapkın bir karakter. Bunu filmde de görüyoruz ve dolayısıyla böyle bir sahnesini kullanıyor olması beni açıkçası rahatsız etmedi. Filmin anlatımına da katkıda bulunduğunu düşünüyorum. Film her ne kadar bahsetmiyor olsa da aslında filmdeki sorgulama sahnelerinden sonraki karakterler demeyeceğim. Aslında bu gerçek yaşamış insanların sonunu aslında çok da bağlamıyor. Evet, bir şekilde Oppenheimer discredit ediliyor. Yani görevlerinden azlediliyor ve bir şekilde ayrıcalıkları alınıyor. Strauss karakteri mesela politik olarak darbeyi yiyor bu olaylardan sonra. Daha sonra Fuchs karakteri mesela hapishaneye giriyor. Ondan sonra çok fazla isim var. Yani bu belki spoiler bile olabilir ama o kadar fazla isim ve o kadar fazla şey olduğu için muhtemelen bu bahsettiğim kişileri filmi izleseniz dahi, izlemiş olsanız veya izleyecek olsanız dahi hatırlayamayacağınız için spoiler olarak görmüyorum. Zaten kitabı okuyan kişiler hakimdir bu olaylara veya bu olayla spesifik olarak ilgilenen kişiler zaten bunları biliyordur. O yüzden bu İncelemede çok spoiler kaygısı taşımıyorum. Ama kısacası şunu söyleyeyim. Film Oppenheimer benim için iyi bir filmdir. İyi bir biyografik filmdir. Birazcık fazla abartıldığını düşünebiliriz. Çünkü Nolan'ın bence filmlerine baktığımız zaman ortalarda bir yere koyabilirim. O yüzden benim için iyi bir filmdir diyorum. Yani filmi kime tavsiye ediyorum? Diyalog odaklı film izleyebilecek kişiler, bilimle ilgilenen kişiler, atom bombası veya böyle biraz işte atom, fizik vesaire gibi şeylerle ilgilenen kişilerin gerçekten dikkatini çekebilecek bir film. Bu işlerle çok anlamasa dahi en azından böyle bir hikaye varmış diyem, yani Oppenheimer'ı bilmeyen kişilerin de izleyebileceği bir film ama dediğim gibi diyalog odaklı film izleyemeyecek kişiler için çok zor bir film olabilir. Dolayısıyla o kişileri kenara bırakırsam hemen hemen herkese önerebileceğim bir film. Tabii ki belli bir yaşın altındaki kitlenin de izlememesi gereken, çünkü çok sıkıcı olacak. Dolayısıyla o kişileri de sıkılabileceği bir film. Aksiyonun çok az olduğu bir film. Fakat bence az buçuk böyle tarihi hikayelerle ilgilenen veya biyografik yapımlarla ilgilenen kişiler için çıkarılabilecek çok şeyler var. Özellikle etik bazı konuları şu anda spoiler olmaması açısından çok girmiyorum. Ama mesela bombanın atılması gerekli miydi, değil miydi? Veya bombanın sorumluluğu kimdeydi gibi soruları sordurtan bir film olduğu için kesinlikle izlenmesi gereken bir film olduğunu düşünüyorum. Tekrar izlenebilirliği var mı bu filmin? Bence yok. Ama bir kere görülmesi gereken bir film olduğunu düşünüyorum. Filmde son bir alıntıyla kapatmak istiyorum. Anlayana kadar ondan korkmayacaklar. Onu kullanana kadar da onu anlamayacaklar diyor atom bombasından bahsederken Oppenheimer. Ki gerçekten o dönemdeki siyasetçiler vesaire, bu projede olan kişiler bomba atılana kadar bombanın ciddiyetinin farkında değillerdi. Geçmişte yaşanan
büyük bir trajedi gerçekten. Yani dünya tarihine bir kara leke olarak geçen bir olay. Oppenheimer'ın aslında bu bombayı geliştirmek istemesi nedenlerinden bir tanesi, Avrupa'da çok vakit geçirdiği için, orada da bir takım eğitim faaliyetlerinde bulunduğu için bu bombayı Nazi'nin eline geçmesini istemiyor ki oradaki birçok bilim adamı da bu hedefle yola çıkıyorlar. Dolayısıyla bir yarış söz konusu denilebilir. Diğer tarafın eline geçmesin diye başka bir taraf yapıyor ve 2 milyar dolar harcamışken bu projeye ellerinde bir sonuç var. Bu sonucu kullanıp test etmek istiyorlar ve bu sonucu test etmeleri böyle bir tarihi bir yıkıma yol açıyor. Tarihe kara leke olarak geçiyor. Ama Oppenheimer'ın da dediği gibi bu bomba 3. Dünya Savaşı'nın önüne geçecek diye bir öngörüsü var Oppenheimer'ın filmde de gördüğümüz gibi. Şu ana kadar 3. Dünya Savaşı çıkmadı ama çıkmayacağının bir garantisi yok. Yani neredeyse 70 yıllık bir dönemde 3. Dünya Savaşı çıkmadı. Bu anlamda belki başarılı görülebilir ama bence değdi mi de denilirse bence değmedi. Fakat işte bir şekilde istesek de istemesek de bazı şeyler oluyor. Bizden bu videoluk bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.